Asgari ücret yetmiyor. Bir iş kurmam lazım. Kendi işimi, kendi düzenimi, kendi ticaretimi başlatmam lazım diyen arkadaşlar için parfüm satmak, parfüm dükkanı açmak, parfüm bayiliği almak hakkında bu videoda sıfırdan işin kurulumuna kadar, yarın yapacağınız septe ciroya kadar işin tanımını baştan bir kez daha ayrıntılı bir şekilde bu videoda elimize alacağız arkadaşlar. Kendi işini eline alacaksın. Tabii ki her zaman söylediğim gibi herkes her işi yapacak. Başarılı bir sektör bile olsa, başarılı bir girişim bile olsa herkes o işi yaptığında başarılı olacak diye bir şey yok. Çünkü hepimizin bir geçmişi var. Senin geçmişinde eğer kozmetik yoksa, parfümden anlamıyorsan sen parfüm işinden başarılı olmazsın. 20 sene boyunca gıda sektöründe çalıştıysan, 3-5 senelik iş hayatı tecrüben varsa ve bu tekstil sektöründe geçtiyse parfüm işinde başarılı olacaksın diye bir şey kesinlikle yok. Yine parfüm işinden anlayanlar da tabii tekstil işinde başarısız muhtemelen olacaktır. Ama ben yine de sıfır bilgiyle, hiç parfümle alakan olmasa bile bu işten nasıl avantajlı duruma geçersin, nasıl bu işi yapabilirsin, sıfır bilgiyle bunları aktaracağım sana. Hiçbir parfüm bilgin yokmuş gibi aktaracağım. Arkadaşlar bu işin iş modeli iki ihtimalle gerçekleşiyor. Bu arada parfümlerim de biraz tozlu, kusura bakmayın. İki ihtimaliniz var. Ya kendi tabelanızla, kendi markanızla bir parfümeri dükkanı açarsanız, içeride istediğiniz ürünü, istediğiniz marka parfümü satarsınız. Parfümün yanına tespihisini, kolyesini, bilekliğini, küpesini de koyarsanız, çantasını, cüzdanını, kartvizitliğini de koyarsınız. Ya da giderseniz bir parfüm firmasında şube bayiliği alırsınız. Belli bir miktar para öderseniz, o ödediğiniz paranın içerisinde dükkanın dekoru, tadilatı, efendime söyleyeyim işe başlamadan önceki dükkanın raflarında olacak olan mal, hepsi o paranın içerisindedir. Günümüz fiyatları nedir bilmiyorum. Google'a bayilik veren parfüm firmaları yazdığınızda bayilik fiyatlarını öğrenebilirsiniz videodan sonra. Ama videonun tamamını izlerseniz bu yola başvurmayacağınızdan eminim. Ben ikinci bayilik kısmından yana değilim arkadaşlar. Bir firmanın bayiliğini aldıktan sonra o firmaya gebe oluyorsunuz. O firmanın ürününden başka marka parfüm dükkanda satamıyorsunuz. Bazı müşterilere bazı firmalar kalitesiz geliyor. Menüsünde, listesinde olan, kataloğunda olan parfümler zevk olarak hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla o müşteri bir daha sizin tabelanızda o marka olduğu için bir daha parfüm bakmaya, parfümünü değiştireceği zaman bile sizin dükkanınıza uğramıyor, gelmiyor. Benim modelimdeki parfümcü dükkanında şöyle bir şey var. Kendi markanızla tabelanızı açarsanız parfümcü olarak, en az 2 tane parfüm firmasıyla anlaşırsanız, malı alırsanız, alternatifi olur firmaların. Koku olarak müşterinin kafası karıştığı zaman, bu markamız da var, İsterseniz bu markanın parfümlerini, kokularını siz çok beğenmediniz, buyurun bir de bu markadan gösterebilirim deyip diğer firmanın ürünlerini müşteriye göstererek müşteriyi bağlama olasılığını arttırabilirsiniz. Müşteriyi bağlama olayı bu işin püf noktasıdır. Çünkü sigara müşterisi sabit bir yerden sigarasını almaz. Coca-Cola meşrubat müşterisi sabit bir yerden almaz. Çünkü aynı ürün her yerde vardır. Alkol müşterisi aynı ürünü hep aynı yerden almak zorunda değil. Çünkü o ürünlerin aynısı başka yerlerde de satılmaktadır. Ekmek müşterisi yine aynı yerden almak zorunda değil. Her yerde ekmek var. Ama parfüm işinde müşteri eğer senin Lady Gaga, örnek, Lady Gaga parfümünü beğendiyse, evet, diğer parfümcülerde de Lady Gaga kokusu vardır. Ama birebir seninle aynı olmaz. Mutlaka arada farklılıklar vardır. Evet, hepsi Lady Gaga parfümünün orijinal esansından yapılmaktadır. Ama hepsinin mutfağında tarif değiştiği için hepsinden farklı bir Lady Gaga kokusu çıkar. Bazıları orijinalinden daha iyi çıkar. O yüzden sen bir defa müşteriyi bağladığın zaman, o müşterinin içine bu koku sindiği zaman, yakın çevresinden, çevresindekilerden o müşteri bu Lady Gaga parfümünün artılarını, övgülerini yaşadığı zaman ömür boyu artık çevrende eğer aynı markayı seninle birlikte başka biri satmıyorsa
ömür boyu o müşteri o Lady Gaga parfümünü almak için en az ayda bir defa gelecek, senin dükkanının kapı kolunu aşındıracak. O yüzden müşteriyi bağlama konusu her sektörde önemli ama parfümeri sektöründe çok çok daha önemli. Şimdi alternatif iki markan, iki firman olunca müşteriyi bağlama olasılığın artıyor. 3 firma yapabilirsin bunu, 4 firma yapabilirsin. Müşteriyi bağladıktan sonra her gün itinayla, özenle, istikrarla dükkanını açarsın, satışını yaparsın. İlk etapta müşteri çok az sayıda olacağı için bu işi cazip kılan şeylerden bir tanesi kar marjı. Günümüzde şu boyutlardaki parfümler 150 liradan aşağı satılmıyor. 55 milimlik bir dolum parfüm bu. 150 liraya sattığım bu parfüm sana en pahalı şekilde 75 liraya, bilemedin 90 liraya geliyor. Yani bu sektörde en az %100 kar marjı var. Günde 10 şişe parfüm sattığın zaman 150 liradan minimum 750 lira para kazanırsın. Günde sadece 10 şişe parfüm sattığında minimum 750 lira para kazanıyorsun. Bu da aylık 22.500 lira yapar. Eğer eleman personel çalıştırmayacaksan, kendi dükkanının başında kendin duracaksan, kiran 15.000 lira olsa bile sen en kötü şartlarda günlük 10 şişe satsan bile yine çok güzel para kazanıyorsun. Asgari ücret 8.500'e çalışacağına kendi dükkanında günde 10 şişe parfüm sat, 7.500 cebine kalsın. Hadi 2,5'unu da masrafa ver. 15 kiraya verdin. 5.000 lira cebine kalsın. 8,5 asgari ücretle çalışacağına emir altında. Kendi dükkanında 5.000 lira kazan. Çok çok daha 5 kere daha kârdasın. Ama dediğim gibi müşteri bağladıkça, müşteriler senin ürünlerini onayladıkça ve bağımlılık kazandıkça senin zaten günde 10 şişede kalman mümkün değil. Bu ay günde 10 şişe satarsın. Bir dahaki ay, geçen ay 300 şişe parfüm satmışsın 300 müşteriye. Bir dahaki ay o 300 müşteriden sadece %10'u bile geri dönüş sağlasa, o 300 müşterinin sadece 30 tanesi, %10'u, 10 kişiden bir tanesi senin parfümünü beğenip artık bu parfümü kullanacağım dese, bir dahaki ay günlük sattığın parfüm 10 şişeden 11 şişeye çıkmaya başlıyor. Yine sonraki ay %10'u gelmeye başlasa, sonraki ay 11'den 13 şişeye satmaya başlıyorsun. Bir de özel günleri vardır bu ticaretin. Bayram öncesi, yılbaşı öncesi, böyle zamanlarda günlük 10 şişe parfüm satan yer günlük 60, 70, 100 şişe parfüm satıyor. Böyle özel zamanlarda da ekstra yüklü kar yapacağın için işlerin durgun olduğu aylarda bir averajın olur. Şimdi bu işin minimumuydu. En kötü şartlarında en kötü rakamlarıydı. Bunun yanına bir de parfümeri dükkanınıza az önce anlattığım gibi erkekler için özel cüzdanlar, deri cüzdanlar, 200 liraya alıp 450-500 lirayı satabileceğiniz. Kadınlar için yine hem cüzdan hem dekor çantalar, 250-300 liraya alıp 650-700 liraya satabileceğiniz. Çok değil. Haftada 3 tane satın. Haftada 3 tane sattığınızda 3 satıştan 1000 lira kar yapın. Aylık 4000 lira yapar. Çanta için söylüyorum. Yine aynı şekilde cüzdandan da haftalık 1000 lira öyle ekstra kar yapsanız 4000 lira da oradan kazanırsınız. Ek satışlarınızdan sadece 4-8 bin lira kar yaptınız. Bir yerden sonra parfüm ana işiniz olsa da göreceksiniz ki yan ürünlerden, ek ürünlerden çok daha fazla para kazanıyorsunuz ve parfüm sektöründe, parfümeri dükkanında olsanız bile ne yapacaksınız? Çantanın yanına cüzdanı, cüzdanın yanına tespihi, tespihin yanına kolyeyi, bir bakmışsınız çok şık, çok elit bir hediyelik eşya, aksesuar eşya dükkanına dönüştürmüşsünüz işi. Ama parfüm işine bayilik alarak girdiğiniz zaman bu iş modelini bu şekilde geliştirip büyütemiyorsunuz. İmzalamış olduğunuz sözleşmeden dolayı sadece ve sadece o bayiliğini aldığınız firmanın ürünlerini satabilirsiniz. Benim dediğim gibi kendi markanızla tabelanızı oluşturursanız, parfümle başlarsanız yanına ufak ufak diğer cüzdan, aksesuar bunları koyarsınız. Parfüm olayında da yine çeşitlilik çoktur. Böyle insanların kullanacağı, kendi üstlerine sıkacağı parfüm gibi araba kokuları, ortam kokuları, ortam çubukları,
bu tarz ürünleri de yine listenizde bulundurur, ek satış yaparsınız. Biraz ağzınız laf yapıyorsa, biraz diksiyonunuz düzgünse, biraz esnaflıktan anlıyorsanız, biraz eliniz ayağınız düzgünse, bu işten anlattığım gibi para kazanmama ihtimaliniz hiç yok. Kendinize macera aramayın. İşin formülü bu. Eğer kıyısından köşesinden kozmetik sektöründen geçtiysen, ben bu parfümü müşteriye satarım diyorsan bu işi yapabilirsin. Sermayesi ne kadardır? Kurulum sermayesi ne kadardır? Ne lazım ne yok? Bunları Google'dan yaptığınız fiyat araştırmalarıyla bulabilirsiniz. Ben videoda fiyat vermek istemiyorum. Çünkü bu tarz videolar benim kanalımda uzun vadede yıllarca izleniyor. Bugün size 400 bin liraya bu işi başlatabilirsiniz desem, 2 sene sonra bu videoyu izleyen arkadaş 400 bin liraya bu işi kuramazsın gibi bana video yorumlarında ahkam kesiyor. O yüzden fiyat vermek istemiyorum. Ama ortalama kendi dükkanınız, kendi marangozunuz, kendi masrafınız, kendi elektrikçiniz hepsi sizin cebinizden çıksa da malı aldığınız parayla birlikte çok rahat 300-400 bin liralara bu işe başlayabilirsiniz. Para kazandıkça da yine paranızı, karınızı işin içerisine aktarıp çeşidinizi, ürün skalanızı o şekilde aktarabilirsiniz. Eğer talep ederseniz bir sonraki videoda parfüm nasıl satılır? Bir müşteriye parfüm satışı nasıl yapılır? Parfümü satmak için müşteri nasıl ikna edilir? Dilerseniz bir sonraki videoda parfüm satışı ile ilgili satış teknikleri hakkında konuşabiliriz. Bunu da yine istiyorsanız video yorumlarında bana belirtebilirsiniz. Parfüm haricinde de konuşmamı istediğiniz, araştırmamı istediğiniz tecrübem oluyorsa eğer varsa o sektörde başka meslek grupları dükkan açma ile ilgili talepleriniz varsa yine bunları da video yorumlarında bana bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben Sezgin Cesur. Hayırlı işleriniz olsun.